mühendisi olarak bir günü birlikte geçirelim. Takılacağız. Buzun da şekline göre içeceğin tadı değişiyor. Kendim tehdit altında gidiyorum. Aşırı güzel oldu. Ders çalışmayınca ben bir hiçim diyemem ama. O zaman başlayalım. Okula gidiyorum. Acilen kahve yapmamız lazım. Bu sabah son bir haftadır en enerjik olduğum sabahlardan birisi diyebilirim. Sizin haberiniz yok ama birkaç gün önce erkek kardeşim bana sürpriz yaparak İzmir'e beni ziyarete geldi. O buradayken olabildiğince onunla ilgilenmeye ve gezmeye vakit ayırdım. Hal böyle olunca tatlı bir yorgunluk oluyor tabii. Artık yeni stajımdayım. Tahmin edin hangi staj? Acil stajı. Aslında birkaç gün önce size ilk acil nöbetimi vlogluyordum. Fakat nöbete kezzap atma vakasından tutun testereyle kazaya kadar birçok şey geldi ve video çekmem imkansız bir hal almıştı. Benim için çok dolu dolu ve keyifli bir deneyimdi. Daha sonrasında size de anlatmayı çok isterim. Bu keyifli stajın dersine geç kalmak üzere olduğumu kahve yaparkenki acelemden fark etmiş olmalısınız. Derse geç kalmamak için koşuyorum sınıfa doğru ve yetiştim. Sınıfa vardığımda canım arkadaşım Fatih çoktan sınıfta yerimi tutmuş bekliyordu. İyi ki varsın. Çok geçmeden hocamız da geliyor ve derslerimize başlıyoruz. Bugünkü konularımız şok türleri ve tedavisiydi. Bu konuyu seviyorum. Şu anki stajlarımızda grubumuz ikiye bölündüğü için 30 kişiyiz ve sınıfımız oldukça küçük olduğundan çekimlerimi ders esnasında yapamıyorum. Dersin yarısındayken mola veriyoruz ve uğruna geç kalmayı göze aldığım Ice Americano'mla birlikte arkadaşlarımla hava almaya çıkıyoruz. Neyse. Videoyu çekeyim. Dersteymişiz imajı veren bu videoları çekmek için sınıfı kapatan kişi bugün ikimiz oluyoruz. Size sınıfımız nasıl gözüküyor onu da göstermek istedim. Sınıftan çıkarken hemşerim Yusuf abiyle de karşılaşıyoruz. Merhaba Yusuf abi. İyiyiz, ders bitti çıkıyorduk öyle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz sanıyorsunuz ki ben eve geçiyorum. Hayır. İkiye bölündüğümüz diğer gruptaki arkadaşlarımızın o günkü staj yoklaması henüz tamamlanmadığından hastaneden ayrılmak için bir süre daha beklemeleri gerekiyordu. Biz de bu süreyi birlikte geçirmek istedik. Erikler, kahveler, o gün yaşanan olaylar, iade edilemeyen motosiklet kamerası saçmalığı, ufak bilgi alışverişleri ve çoğunlukla diziler üstüne yapılan her zamanki gibi keyifli bir sohbetti. Ayrıca bugün saçımı biraz farklı bir şekilde sardım. Beğendiniz mi? Benim böyle çok hoşuma gitti. Yeni saç makarnası alsam güzel olacak gibi. Ardından kafeden ayrılıyorum ve ufak market alışverişimle birlikte evime dönüyorum. Eve döndüm ve kapak için milyar tane fotoğraf çektim. Umarım aralarında güzel birkaç tane vardır. Bir sürü çektiğim için hangisi güzel hangisi çirkin onu da bilmiyorum. Hava çok sıcak. Başka vermem gereken bir info var mı? İnanın bilmiyorum. Takılacağız. Akşam yemeği saatine kadar ev işi yapmaya karar verdim. Ben 2 haftadır falan berbiş gibi yaşıyordum maalesef ki ve şaka değil. Biraz da ekran molası olur hem. Birinci görevimiz burayı kaldırmak. Takılacağız deyip ev işi yapmaya karar vermem bana da sürpriz oldu. Erkek kardeşimi ziyarete ve benim de yatış emri vermem nedeniyle birçok işi aksatmıştım, sürekli erteliyordum. O yüzden beni hep rahatsız eden bir işle başlamak istedim. Ceketlerimin çoğu dolabımda olmasına rağmen dolabım küçük olduğu için montlarım sığmıyordu ve kapı arkası askısını kullanmak zorunda kalıyordum. Hem görüntüsü hiç hoş değil hem de kapımın tam olarak açılmasını önlüyorlardı. Deri ceketimi dolabıma kaldırıp montlarımı güzelce paketliyorum. Yastık gibi yumuş yumuş oluyorlar. En son onları da yatağımın altına koyarak ilk görevimi bitiriyorum. İkinci görevimiz çamaşır asıp çamaşır yıkama. Normalde çamaşırları çok bekletmeden biriktikçe yıkarım fakat yaz kıyafetlerine geçmemizle birlikte dolabımın tükenmesi çok daha uzun sürdüğü için bu sefer pek sallamamıştım. Renkli kıyafetlerimi çamaşırlığa astıktan sonra sıra beyazlara geliyor ve onları da makineye atıp yıkamayı başlatıyorum. 3 ve sonuncu görevimiz odamı süpürelim. Tebrikler, akşam yemeğine hak kazandınız. Ben size yine akşam yemeği menümü göstereceğim ve yine önceden uyarıyorum. Lütfen kudurmamaya çalışın. Birkaç gün önce arkadaşlarımla pikniğe gitmiştik ve kocaman bir makarna yapmışım. O yüzden kalanı, yoğurtlu makarnamız var. Protein için tavuk pişirdim tavada. Buysa dün uyumadan önce yediğim 1,5 su bardağı cipsin kalanı ve bu da Cola Zero her zamanki gibi. Yalnız bu az kalmış. Yani buzun kolası var. Neyse. Şöyle bir teorim var. Bence salatalığın doğranmış şekline göre tadının değiştiğini düşünüyoruz ya. Buzun da şekline göre içeceğin tadı değişiyor. Bakın bunu bir düşünün. Şimdi dizi izleyeceğim. Dost'un 4. sezonu bitti. Ama
Ben sıkıldım ve 5. ve 6. sezonu severek izlemek istiyorum. O yüzden de biraz ara vermeye karar verdim ve dün kendime çok güzel bir dizi buldum. Zaten dizi bulduğum için sabaha kadar bir kova waffle ve bir de cips yemiş olabilirim. Ama olsun. Dizimizin adı da Goblin. İlla ki izleyenleriniz vardır. Bir Kore dizisi ama bayağı bilindik. Ben bu zamana kadar hep ghostlamıştım yani. Goblin diye dizi mi olur, o nasıl isim falan filan diye oluyormuş. Onu izleyeceğiz. Bir de tabii ki saçımı topladım. Böylelikle bugün neden kahvaltımın olmadığı açıklığa kavuşmuş oldu. Çünkü sabaha kadar dizi izlerken bir şeyler yedim ve asla acıkmadım. Ice Americano'm ve yediğim bir erik sayılmazsa bugünkü ilk öğünüm şu an gördüğünüz akşam yemeğim. Akşam yemeğinde canım ne çekerse onları düşünüp combo yapmayı çok seviyorum. Hem canımın çektiği şeyleri yiyorum hem de gün tabağı gibi çeşit çeşit ne varsa yükle baba hesabı. Ev işi yaptığım için bu noktada gerçekten çok açtım. Afiyet olsun bana. Bu sıralar 2 yeni oje favorim var ve döndürüp döndürüp bu ikisini sürüyorum. Aslında sıra bunda ama şunu tekrar süreceğim. Merak edenler için ojelerin numaraları da bu şekilde. Kız kardeşim erkek kardeşim aracılığıyla bana sukuşilerinden yollamış. Kendisi iflah olmaz bir resimci ve profesyonel bant tüketicisi. Evimizde her türden sukuşiler mevcut. Oje sürmeye başlamadan önce size de bu tatlı şeyi göstermek istedim. Sürülünce parça parça simli durmayan ve şeffaf olmayan parıltılı bu ojeyi uzun zamandır arıyordum. Sonunda dermanımı buldum diyebilirim. Bu kadar övdüğüme bakmayın, hiçbir işbirliği yok. Tamamen kendime aşık olarak aldım. İlk katta bile yansımaları çok güzel. Diğer renk ise hem kırmızı hem mor hem de siyah yansımaları olan müthiş bir oje. İkisini de çok beğeniyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. İkinci katı da güzelce sürüyorum ve oje kendini belli etmeye başlıyor. Henüz tırnaklarım kurumadığı için elinden geldiğince size de göstermeye çalıştım. Ses 1 2 3, ses 1 2 3. Normalde mikrofon kullanmadığım için şu anda biraz kendimi gergin ve heyecanlı hissediyorum. Çünkü gerçekten bir influencer'mışım gibi hissettiriyor ama değilim. Hatırlarsanız bana doğum günümde harika hediyeler gelmişti ve mikrofonum ve buradaki önümde olan sizin görmediğiniz birçok şeyde doğum günü hediyelerimden birkaçı. Bildiğiniz gibi şu anki ajandam 2026 ajandası ama benim doğum günüm 27 Nisan'da. Ajandanın neredeyse ilk 4 ayı bomboş. Bu sayfaları ne yapabilirim diye düşünmüştüm ve aklıma harika bir fikir geldi. Junk Journal. Sağ olsun hediyeyi yollayan arkadaşım bana harika atıştırmalıklar ve Junk Journal yapılabilecek birçok şey yollamış aslında. O yüzden ben de onları biriktirmiştim. Neredeyse 2 aydır kenarda bekliyorlar. Bunları güzelce ayırdım, temizledim ve birçok malzememle geldim. Aynı zamanda arkadaşım bana sarı gördüğü her ne bulduysa aldığı için burada Junk Journal dışında kullanacağımız başka malzemeler daha var. Bu maske gibi. Daha önce ben bu maskelerden hiç yapmadım. Açıkçası çok olumlu yorumlar okumamıştım bunlarla ilgili. Hatta insanlar maskeyi yıkayıp sırf fotoğraf çekilebilmek için serumsuz halini kullanıyorlarmış. Ama ben denemek istiyorum. Daha önce dediğim gibi hiç kullanmadım. Yüzümde yanma yaparsa tabii ki yıkarım ama bir yandan terapi seansı gibi de olsun istiyorum. Kendime hatta çok güzel bir Dukan birası da hazırladım. Burada. O zaman başlayalım. Bu yanlış karar. Biz galiba maskenin üstüne gözlüğümü de takacağız çünkü ben hiçbir şey görmediğimi fark ettim. Çok güzel kokuyor. Hissiyat beni nedense çok gelmiş. Aslında soğuk, güzel ama kendimi tehdit altında gibi hissediyorum. Bunları artık her yerine süreceğim şöyle. Çok heyecanlıyım. Ağzı neden bu kadar? Aha! Tam görünüşü çok güzel cidden bu arada. Kendimi Hannibal gibi hissediyorum ama nerede kalmıştık? Bunu piu. Ha bir de tutacağım. Bu da muzlu. Bu boşluk duygusu o kadar alışkın olmadığım bir şey ki. Abartıyorum gibi gelebilir ama asla abartmıyorum. Kafayı yedirecek bana. Mutluluktan kafayı yedirecek. Bahsettiğim sayfalar tam olarak böyle. Size materyallerimizi göstereceğim ve ufak bir planlama yapacağım. Bolca ambalaj, 2 tane post-it, biri sarı, biri siyah kurşun kalem, Big Bubble ve Mentos, bir fosforlu kalem, birçok muzlu meme ve fotoğraf, stickerlar ve kalemlerim. Aşağı yukarı bir şeyler planladım. O yüzden pataküte başlayalım. Galiba 1 saattir falan kesiyorum. Maske yüzümde kurumuş. Bakalım nasıl olacak. Bu arada gerçekten kurumuş. Ben şu an cildimi çok iyi hissediyorum.
Ben beğendim be. Niye hiçbiriniz beğenmediniz? Yok yüzüm yandı falan. Benim herhalde 1 saattir falan suradım. Hadi birleştirelim. İlk defa junk journal yapıyor olsam da biraz da junk journal'da aslında spontanlık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ayağımın burası olmadı, kesemedim, çizemedim demeden nasıl istersem öyle başladım. Kimi insanlar bu akışta olma olayı nefes almak kadar kolayken bunu yapabilmek mükemmeliyetçi birisi için çok zor bir şey aslında. Mükemmeliyetçi terimini asla üstten kullanmıyorum. Bu özelliğimi törpülemeye çalışıyorum hatta. Bununla ilgili bir videom bile var. Ambalajları keserken bu nedenle çok zorlandım ama pes etmedim. Sizin de böyle huylarınız varsa videoyu izlemeye devam edin lütfen ki sonucun ne kadar güzel olduğunu siz de görün. Şartlar, günler ve başımıza gelen olaylar hiçbir zaman mükemmel olmayacak ve yola çıkmak için mükemmel olmasına gerek de yok. Kendime böyle bir vakit ayırmak hem beni çok rahatlattı hem de bir süredir aklımda olan junk journal fikrini hayata geçirmemi sağladı. Tüm bileşenleri planladığım gibi yapıştırdıktan sonra elimdeki tüm sarı renkleri karşılaştırıp en beğendiğim tonla hepsini birbirine bağlayan çizgiler çektim. Fosforlu sarıyla kaligrafi yapıyormuş gibi ki böyle bir becerim de var. Banana kor yazıp muz çizdim. En son hediye kutumdan çokça çıkan bu sarı süslemeyi ve birkaç sticker da ekleyerek bitirdim. Bayıldım. Bakın bayıldım. Çıldırıyorum ya. Gerçekten çıldırıyorum. Aşırı güzel oldu. Tam 2 saatimi aldı bu arada. Müthiş oldu. Gerçekten müthiş oldu bence. Abartmıyorum ya. Ben yeni hobi kilidi açıldı arkadaşlar. Bundan sonra birlikte sık sık junk journal yapacağız. Ben zaten anı kutusu için bir şeyleri böyle biriktirmeyi seven bir insanım. Tam 2 saatimi almış bu arada. Aşırı yordu. Hani bu kadar zorlamasını beklemiyorum. Ben yarım saate falan yaparım biter sanmıştım. Müthiş bir aktivite. Gerçekten müthiş bir aktivite. Yani şunu görmek beni o kadar tatmin etti ki. Şunu fark ettim. Biraz daha kolay stajlara geçtiğimiz için sıkılmış tıpçı sendromundayız. Şu anda uydurdum bunu da. Ders çalışmayınca ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten analog şeylerle bağ kurmaya başlamanın zamanı gelmiş. Tabletim zaten elim ayağımmış gibi yaşıyorum. Günde kaç saat baktığım meçhul. Güzel. Doğayla bağ kuralım. Boş yapıyorum. Umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiğince verimli bir şekilde günü geçirmeye çalıştım. Gerçekten ders çalışmayınca ben bir hiçim diyemem ama ben çok az şeymişim. Bunu fark ettim. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık İkbal'iniz konuşamıyor. Sizleri çok seviyorum. Çok kocaman öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.